Herkese merhaba. Güneş sistemi, astronomi meraklıları ve uzay keşifçileri için sonsuz bir kaynak olup önemli keşiflerle doludur. Ancak bazen bu büyüleyici uzay yapılarından bazıları daha büyük ve parlak gözüken gezegenler ve yıldızlar tarafından gölgede bırakılırlar. Mars'ın iki küçük uydusu, Phobos ve Deimos, tam da böyle gölgede kalmış gizemli dünyalardır. Bu belgesel, Phobos ve Deimos'un derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarak, bu iki minik uydunun büyüleyici dünyasını açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. Phobos ve Deimos, Mars'ın sadeliğinin ve karmaşıklığının ötesinde, gizli birer hazine gibidir. İsimlerini Yunan mitolojisinden alan bu iki uydunun hikayeleri, uzun yıllar boyunca gökyüzü gözlemcilerini büyülemiştir. Ancak onlar sadece göz alıcı manzaralarıyla değil, aynı zamanda Mars'la olan yakın ilişkileriyle de ilgi çekmektedir. Phobos ve Deimos, Mars'ın gözlerinden hiç uzaklaşmadan, onun yanında yol alırken, birçok soruyu da beraberinde getirir. Phobos ve Deimos'un nasıl oluştuğu, ne kadar büyük oldukları, neden Mars'ın uyduları oldukları ve daha birçok soruya yanıt ararken, bu iki küçük uydunun, Mars'la olan yakın etkileşimleri üzerine odaklanıyoruz. Bu uyduları yakından tanıyacak, Mars ve Güneş sisteminin sırlarına bir adım daha yaklaşacağız. Phobos, tarihsel olarak çıplak gözlemlerle zorlukla görülebilecek kadar küçük bir uydu olduğundan, eski zamanlardaki gözlemleri sınırlıdır. Antik dönemlerde Phobos ve Deimos gibi küçük uyduları gözlemlemek mümkün değildi. Çünkü bu uydular ancak güçlü teleskoplar kullanılarak görülebilirler. Phobos'un keşfi 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında gerçekleşen dikkat çekici bir astronomik başarıdır. Bu keşif, Güneş sisteminde bir gezegenin birden fazla doğal uydusunun olduğunu doğrulayan nadir örneklerden biridir. Bu önemli keşif, Amerikalı astronom Asaph Hall tarafından 18 Ağustos 1877'de Washington DC'deki Naval Gözlemevinde gerçekleştirildi. Mars'ı incelemek ve onun potansiyel uydularını keşfetmek amacıyla güçlü bir teleskop olan 26 inçlik refraktör teleskobu kullanmaya başladı. Mars'a dikkatle odaklandı ve düzenli olarak bu gezegeni incelemeye başladı. 1877'nin Temmuz ayında Mars'a odaklandı ve dikkatli gözlemler yaptı. Ancak bir süre boyunca herhangi bir uydusunu gözlemleyemedi. Kararlılığını sürdüren Asaph, 17 Ağustos 1877 tarihinde yine Mars'ı incelemeye devam etti. Bu sefer, bir nokta olarak görünen bir uydunun, Mars'ın yakınında hızlı hareket ettiğini fark etti. İlk olarak, yüksek hızlı uydu olarak tanımladı. Ertesi gece, aynı uydunun Mars'a yakın olduğunu ve hızlı hareket ettiğini gözlemledi. Birkaç gün süren dikkatli gözlemlerden sonra, 18 Ağustos 1877'de aynı uydunun ve daha önce fark edilen diğer uydunun da birlikte Mars'ın uyduları olduğunu keşfetti. Daha sonra, bu iki uydunun isimlerini Antik Yunan mitolojisinden alarak Phobos ve Deimos olarak adlandırdı. Bu keşif, astronomi dünyasında büyük bir heyecan yarattı ve Güneş sisteminin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulundu. Phobos'un keşfi, Mars sistemini daha ayrıntılı incelemek ve daha fazla bilgi edinmek için bir fırsat sağladı. Deimos'un keşfi, daha sonraki gözlemlerle teyit edildi ve bu iki uydunun gerçekten de Mars'ın doğal uyduları olduğu kanıtlandı. Bu keşifler, Mars'ın uydularının doğası, Mars ve Güneş sisteminin evrimi ve gezegenlerin etrafındaki uyduların oluşumu hakkında daha fazla bilgi edinilmesini sağladı. Bu nedenle Phobos'un keşfi, astronomi ve uzay bilimleri için önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilir ve Mars sistemine olan ilgiyi artırmıştır. Günümüzde bu iki uydunun incelenmesi, Mars ve Güneş sisteminin daha geniş anlamda anlaşılmasına yönelik önemli bir araştırma konusu olarak devam etmektedir. Phobos ve Deimos, Mars gezegeninin doğal uyduları olarak Mars'ın çevresinde dolanırlar. Phobos, Mars gezegenine oldukça yakın bir yörünge üzerinde bulunur. Mars'ın yüzeyine oldukça yakın bir mesafede dolanır ve ortalama olarak yaklaşık 9378 kilometre uzaklıktadır. Bu durum, Phobos'un Mars'ın yüzeyine oldukça yakın olduğu ve Mars etrafında hızla döndüğü anlamına gelir.
Phobos, Mars'ın yüzeyine olan bu yakınlığı nedeniyle Mars'ın yüzeyinden daha hızlı döner ve bir Mars günü içinde 2 kez gözlemlenebilir. Deimos, Mars'a daha uzak bir yörünge üzerinde yer alır. Mars'ın yüzeyine olan ortalama uzaklığı yaklaşık 23.460 kilometredir. Deimos, Phobos'a göre daha küçük ve daha uzakta olduğu için Mars'ın yüzeyinden daha küçük bir görünüme sahiptir. Deimos, Mars'ın yörüngesinde daha yavaş bir hızla döner ve bir Mars günü içinde yalnızca bir kez gözlemlenebilir. Bu iki uydunun yapısı ve hareketi, bilim insanlarının Mars'ın tarihi ve oluşumunu daha iyi anlamasına yardımcı olmuştur. Phobos ve Deimos, Mars'ın doğal uydularıdır ve kendi kütle çekimleri vardır. Ancak bu kütle çekimleri oldukça zayıftır. Mars'ın yüzey kütle çekimi, Dünya'dan daha düşük olduğu için, Phobos ve Deimos'un yüzey kütle çekimleri de çok düşüktür. Phobos'un yüzey kütle çekimi, yaklaşık 0.0057 metre bölü saniye kare kadardır. Bu değer, Dünya'nın yüzey kütle çekiminin yaklaşık 9.8 metre bölü saniye kare olduğunu göz önüne alırsak, oldukça düşük bir değerdir. Deimos'un yüzey kütle çekimi daha da düşüktür ve yaklaşık 0.0039 metre bölü saniye kare kadardır. Bu değer, Deimos'un çok daha küçük ve daha az yoğun bir uydu olduğunu gösterir. Phobos ve Deimos'un düşük kütle çekimi nedeniyle, bu iki uydunun yüzeyinden atlamak veya hareket etmek, Dünya'dan çok daha kolaydır. Mars yüzeyine kıyasla, bu uyduların yüzeyindeki cisimler, daha hafif bir şekilde düşer ve daha kolay bir şekilde hareket eder. Bu durum, potansiyel olarak gelecekteki keşif ve kolonizasyon projeleri için avantaj sağlayabilir. Phobos'un yüzeyi, çok sayıda kraterle kaplıdır. Bu kraterlerin büyük çoğunluğu, uzay cisimlerinin çarpması sonucu oluşmuştur. Aynı zamanda, Phobos'un yüzeyinin evrimsel tarihi hakkında önemli bilgiler sunar. Stickney krateri, Phobos'un yüzeyinin en büyük ve belirgin krateridir. Bu krater, Phobos'un yüzeyinin yaklaşık yarısını kaplar. Phobos'un yüzeyindeki önemli bir özelliktir ve adını Asaph Hall'ün eşi, Angeline Stickney'den almıştır. Hall krateri ise, Phobos'un keşfinde önemli bir rol oynayan Asaph Hall'un onuruna verilmiştir. Hall krateri, Stickney kraterinin yakınında yer alır. Grildrik krateri ise, Phobos'un yüzeyindeki büyük çukurlardan biridir. Adını Jonathan Swift'in Gulliver'in Gezileri adlı eserindeki kurgusal karakterlerden birinden almıştır. Roque krateri ise, Phobos'un yüzeyindeki önemli kraterlerden biridir. Bu krater, diğer kraterlerin oluşumunu etkileyen bir rol oynayabilir. Bunun için, çeşitli bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir. Charlinski krateri ise, Phobos'un yüzeyindeki çeşitli kraterlerden biridir ve çeşitli gözlem araçları tarafından belgelenmiştir. Phobos'un yüzeyindeki kraterler, bu uydunun yaşını, geçmiş çarpma olaylarını ve yüzey oluşum süreçlerini anlamak için önemli araştırma konularını temsil eder. Bu kraterlerin incelenmesi, Phobos'un evrimsel tarihine ve Güneş sisteminin geçmişine ışık tutar. Bu nedenle bu kraterler, bilim insanları için büyük bir ilgi odağıdır ve gelecekteki Mars ve Phobos görevleri için önemli hedefler olabilirler. Phobos'un yüzeyinde uzun ve dar sırtlar bulunur. Bu sırtlar, yüzeyde yükselmiş kabartılar gibi görünür ve bazen kraterlerin içinden geçerek devam edebilir. Bu sırtlar, Phobos'un yüzeyinin bazalt tüyleri ve tozundan oluşan ince tabakaların katmanlaşması sonucu oluşmuş olabilir. Sırtlar, yüzeydeki kraterlerle etkileşime girebilir ve bu durum, uydunun tarihi hakkında önemli bilgiler sunabilir. Phobos'un yüzeyinde sıralar veya oluklar da bulunur. Bu sıralar, yüzeyde görünen belirgin oluklardır ve yüzeyin bazalt tüyleri ve tozunun çökmesi sonucu oluşmuş olabilir. Bazı sıralar, uydunun yüzeyini boydan boya kesen büyük oluklar şeklinde görünür. Sıralar, Phobos'un oluşum ve evrim süreçleri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. Phobos'un yüzeyinde çeşitli diğer kırıklar ve çatlaklar da bulunur. Bu kırıklar, yüzeydeki kraterlerle etkileşime girebilir ve çeşitli jeolojik süreçlerin sonucu olabilir. Phobos'un yüzeyi oldukça pürüzlüdür.
Bu pürüzlülük, yüzeyin birçok kraterle kaplı olmasından ve sert kayaçlardan oluşmasından kaynaklanır. Phobos'un yüzey malzemeleri, bu küçük uydunun yapısını ve kökenini anlamak için önemli bilgiler sağlar. Yüzey malzemeleri, gökbilimciler ve uzay görevleri tarafından çeşitli analizlerle belirlenmiştir. Phobos'un yüzeyinde bulunan bazalt tüyleri, yüzeyin büyük bir kısmını kaplar. Bu tüyler, uydunun yüzeyindeki en belirgin malzemedir. Bazalt tüyleri, volkanik aktivitenin bir sonucu olarak oluşmuş olabilir. Yüzeyin büyük bir bölümünü kaplayan bu malzeme, yüzeyin pürüzlülüğünü artırır. Phobos'un yüzeyinde toz ve kaya parçacıkları bulunur. Bu parçacıklar, çarpma etkileri, yüzey çökmeleri ve jeolojik aktivite sonucu oluşur. Bu toz ve kaya parçacıkları, yüzeydeki çeşitli renk ve malzeme farklılıklarına neden olabilir. Yüzeydeki toz ve kaya parçacıklarının biriktiği ince bir tabaka olan regolit, Phobos'un yüzeyini kaplar. Regolit, gökbilimcilerin bu uydunun yüzeyini incelemeleri ve yüzey malzemelerini analiz etmeleri için önemli bir kaynaktır. Phobos'un yüzeyinde karbonat ve fosfat mineralleri gibi bazı mineraller de bulunur. Bu mineraller, yüzey malzemelerinin bileşimini ve mineralojisini anlamak için kullanılır. Phobos'un yüzey malzemeleri, bu küçük uydunun kökeni, evrimi ve Mars ile olan etkileşimini anlamak için önemli bir konu olmuştur. Mars'tan yakalandığına veya kendi yerel oluşumuna sahip olduğuna dair farklı hipotezler öne sürülmüştür ve yüzey malzemelerinin incelenmesi, bu hipotezlerin test edilmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle, Phobos'un yüzey malzemeleri, gelecekteki uzay görevleri ve gökbilimsel çalışmalar için önemli bir araştırma konusunu temsil eder. Deimos, Mars'ın daha küçük ve daha uzak uydusu olup, yüzeyi oldukça pürüzlü ve kraterlerle kaplıdır. Ancak, Deimos'un yüzeyi çok daha az bilinmektedir ve detaylı krater haritaları henüz elde edilmemiştir. Bilinen önemli kraterler arasında Voltaire krateri bulunur. Swift krateri ise, Deimos'un yüzeyinde adlandırılmış bir diğer büyük kraterdir. Swift krateri, bu uydunun yüzeyinin çeşitli jeolojik süreçlerle şekillendiğine dair önemli bir örnek olabilir. Deimos'un yüzeyindeki bazı kraterler, kırık veya çatlamış gibi görünmektedir. Bu çatlaklar veya kırıklar, kraterlerin oluşumu sırasında meydana gelebilir. Deimos'un yüzeyi, Mars'ın daha küçük uydusu olduğu için, Phobos'a göre daha düz ve pürüzsüzdür. Bu nedenle, Deimos üzerinde, Phobos'taki gibi belirgin sırtlar ve sıralar gibi büyük topografik özellikler bulunmamaktadır. Ancak, yüzeyi hafif dalgalı ve ufak tepelerle kaplıdır. Deimos'un yüzeyi, daha çok homojen ve düz bir görünüme sahiptir. Yüzeyindeki bu pürüzsüzlük ve düzlük, bu küçük uydunun nasıl oluştuğu ve evrildiği hakkında önemli bilgilere işaret eder. Phobos'un yüzeyindeki sırtlar ve sıraların aksine, Deimos'un yüzeyinde bu tür büyük topografik özellikler bulunmamaktadır. Yüzey özellikleri, gökbilimcilerin ve bilim insanlarının daha fazla inceleme yaparak bu uydunun kökenini ve evrimini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilecek birçok gizemi içermektedir. Deimos'un sırtlar ve sıralar gibi detaylı topografik özelliklerden yoksun olması, bu uydunun Phobos gibi daha karmaşık bir jeolojik geçmişe sahip olmadığını düşündürmektedir. Ancak, gelecekteki uzay görevleri ve daha fazla inceleme, Deimos'un gizemlerini çözmek için daha fazla veri sağlayabilir. Deimos'un yüzeyi, griye benzer bir renge sahiptir. Bu renk, yüzey malzemelerinin türüne ve bileşimine bağlı olabilir. Yüzeyi toz ve kaya parçacıklarıyla kaplıdır. Bu parçacıkların oluşumu, çeşitli jeolojik süreçlerle ilişkilendirilir. Yüzeyinde bulunan bazı mineraller arasında karbonat ve fosfat minerallerinin olduğu düşünülmektedir. Bu mineraller, yüzeyin bileşimi ve mineralojisini anlamak için kullanılır. Phobos ve Deimos gibi küçük uyduların, Mars'ın ana yüzeyine kıyasla, büyük dağlar ve vadiler gibi belirgin topografik özelliklere sahip olma olasılığı oldukça düşüktür. Bu iki uydunun büyüklüğü ve kütleleri oldukça sınırlıdır. Aynı zamanda, yerçekimi etkileri çok zayıftır. Bu nedenle, Mars'ın ana yüzeyi gibi, büyük dağlar veya vadiler oluşturma yeteneklerine sahip değillerdir.
Phobos'un yapısı hakkında çeşitli teoriler öne sürülmüş ve bilim insanları bu yapıları anlamak için farklı hipotezler geliştirmişlerdir. Phobos'un Mars tarafından yakalanmış bir asteroid olduğu teorisi, uzun süre en çok kabul gören hipotezlerden biriydi. Bu teoriye göre, Phobos, Güneş sisteminde dolaşırken Mars'ın yerçekimi tarafından yakalanan bir asteroiddi. Bu yakalama sırasında, Phobos'un yüzeyindeki çeşitli kraterler ve oluklar oluşmuş olabilir. Diğer bir teori ise, Phobos'un yüzeyinin, Mars'ın yüzeyindeki büyük bir çarpma olayının bir sonucu olarak oluştuğu yönündedir. Bu teoriye göre, Mars'ın yüzeyine bir asteroid çarptığında oluşan çarpma etkisi, Phobos'un yüzey malzemelerini etkileyip, bu kraterleri ve olukları yaratabilir. Phobos'un yüzeyindeki en büyük kraterlerden biri olan Stickney kraterinin, bu kadar büyük olması, bu çarpma sonucu oluştuğu düşünülen teorinin desteklenmesine neden olur. Ayrıca, Stickney kraterinin yakınında yer alan Grildrik krateri gibi, diğer kraterlerde bu çarpmanın sonuçları olabilir. Phobos'un yüzeyindeki sıralar veya oluklar, bazalt tüylerinin çatlaması sonucu oluştuğu düşünülen bir hipotezle ilişkilendirilmiştir. Bu hipoteze göre, iç ısıl aktivite veya jeolojik süreçler, sırtları ve sıraları oluşturur. Deimos'un yapısı ve kökeni hakkında kesin bilgilere sahip olunmamakla birlikte, bu küçük uydunun yapılarına dair bazı teoriler öne sürülmüştür. Deimos'un, Mars'ın yerçekimi tarafından yakalanan bir asteroid olduğu teorisi, uzun süre kabul gören bir hipotezdi. Bu teoriye göre, Deimos'un Güneş sisteminde dolaşan bir asteroid, Mars'ın yerçekimi tarafından yakalandı ve uydusu oldu. Bu yakalama sırasında, Deimos'un yüzeyindeki çeşitli yapılar oluşmuş olabilir. Phobos, Mars'ın en büyük uydusu olup, sadece 22,2 kilometre çapında, oldukça küçük bir gök cismidir. Bu küçük boyutları, Phobos'un Mars'ın yerçekimi etkisi altında kalmasına ve Mars'ın yakınında yörüngeye sahip olmasına neden olmuştur. Phobos'un kütlesi yaklaşık olarak 1,072 çarpı 10 üzeri 16 kilogramdır. Phobos'un kütle açısından oldukça sınırlı olduğunu gösterir. Dünyanın uydusu Ay ile karşılaştırıldığında, Phobos çok daha küçük bir kütle ve çapa sahiptir. Bu nedenle, Phobos'un yüzey yerçekimi oldukça düşüktür ve insanların üzerinde rahatça yürüyebileceği kadar zayıftır. Phobos'un bu küçük boyutları ve düşük kütlesi, bu uydunun evrimsel tarihini ve kökenini anlamak için önemli bir faktördür. Ayrıca, bu küçük boyutlar ve düşük kütle, Phobos'un yüzeyindeki malzemelerin nasıl oluştuğu ve nasıl değiştiği hakkında da bilgiler sağlar. Gelecekteki uzay görevleri ve incelemeler, Phobos'un gizemlerini çözmek için daha fazla veri sağlayabilir. Deimos, Mars'ın daha küçük uydusu olup, oldukça küçük boyutlarına sahip bir gök cismidir. Deimos'un çapı, yaklaşık olarak 12,4 kilometredir. Bu uzunluk, Deimos'un oldukça küçük bir uydu olduğunu gösterir. Mars'ın diğer uydusu olan Phobos'tan daha küçük ve daha uzak bir yörüngeye sahiptir. Kütlesi yaklaşık olarak 1,48 çarpı 10 üzeri 15 kilogramdır. Bu ölçüm, Deimos'un kütlesinin oldukça sınırlı olduğunu gösterir. Deimos'un bu küçük boyutları ve düşük kütlesi, bu uydunun Mars'ın yerçekimi etkisi altında kalmasına ve Mars'ın yakınında yörüngeye sahip olmasına neden olmuştur. Yüzey yerçekimi oldukça zayıf olduğu için, Deimos'un yüzeyi, insanlar için kolayca erişilebilir bir yer değildir. Deimos'un boyutları ve kütlesi, bu uydunun evrimsel tarihini ve Mars ile olan etkileşimini anlamak için önemli bir faktördür. Gelecekteki uzay görevleri ve incelemeler, Deimos'un gizemlerini çözmek ve bu küçük uydunun kökenini daha iyi anlamak için daha fazla veri sağlayabilir. Phobos'un yoğunluğu yaklaşık olarak 1,9 gram bölü santimetreküp olarak tahmin edilmektedir. Deimos'un yoğunluğu ise yaklaşık olarak 1,47 gram bölü santimetreküp olarak tahmin edilmektedir. Bu yoğunluk, Mars'ın uydularının oldukça hafif bir bileşime sahip olduğunu gösterir. Mars'ın çekimi, Phobos ve Deimos'un yörüngelerini ve hareketlerini etkiler. Tidal etkiler, bu uyduların yavaşça Mars'a doğru yaklaşmalarına neden olur. Özellikle Phobos, Mars'a yaklaşarak, gelecekte milyonlarca yıl içinde parçalanarak Mars'ın yüzeyine düşebilir.
Phobos, Mars'ın yüzeyine göre eş zamanlı rotasyon yapar. Yani Mars yüzeyine her zaman aynı yüzünü gösterir. Bu durum, Mars'ın çekimi nedeniyle oluşur. Deimos ise daha yavaşça döner. Yani Mars yüzeyine göre sabit bir yüzeyi yoktur. Phobos ve Deimos'un Mars ile olan çekim etkileşimleri, bu iki uydunun evrimini ve Mars'ın jeolojik geçmişini anlamak için önemli bir faktördür. Phobos ve Deimos, Mars'ın doğal uyduları olarak insanlı ve insansız uzay görevlerinin ilgi odağı olmuş önemli hedeflerdir. Farklı uzay ajansları, Phobos ve Deimos'u uzaktan incelemek için robotik görevler planlamaktadır. Bu görevler, bu iki uydunun yüzeyini haritalamak, bileşimlerini incelemek ve jeolojik özelliklerini anlamak için kullanılabilir. Bir insansız görev, Phobos veya Deimos'tan örnekler toplayarak Dünya'ya getirebilir. Bu örnekler, bu uyduların bileşimi, kökeni ve evrimi hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. Phobos ve Deimos, insanlı Mars görevlerinin iletişim rölesi olarak kullanılabilir. Bu uydular, Mars yüzeyindeki yerleşik istasyonlarla iletişim kurmada ve veri aktarımında kullanışlı olabilir. Bu görevler, gelecekteki insanlı görevler için gereken teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Mars yörüngesinde ve uyduları çevresinde çalışan uzay araçları, insanlı Mars görevlerinin hazırlığında bir test platformu olarak kullanılabilir. Phobos ve Deimos, insanlı Mars görevlerinin birer ara hedefi olabilir. Astronotlar, bu uydulardan Dünya'ya daha yakın oldukları için Mars yüzeyine daha hızlı ve düşük maliyette erişebilirler. Phobos veya Deimos'ta bir araştırma üssü kurma fikri de değerlendirilmektedir. Bu üsler, astronotların Mars'ı daha yakından incelemeleri ve Mars yüzeyine inişler öncesinde hazırlıklarını yapmalarına yardımcı olabilir. Phobos ve Deimos, Mars'a ulaşmak için kullanılan uzay araçlarının ara istasyonu olarak kullanılabilir. Bu uydularda yakıt depolama tesisleri kurularak Mars'a iniş ve geri dönüş için gereken yakıtın sağlanması mümkün olabilir. Bu iki uydu, astronotların Mars'a gidiş ve dönüş için son hazırlıklarını yapabilecekleri ve uzayda görevlerini eğitimle sürdürebilecekleri bir platform olarak kullanılabilir. Bu uydularda astronotlar, Mars yüzeyi ile benzer çevresel koşulları deneyimleyebilirler. Uzun süreli Mars görevleri, astronotlar için ciddi fiziksel ve psikolojik zorluklar içerir. Phobos veya Deimos, Mars'a yolculuk sırasında astronotların dinlenmeleri, iyileşmeleri ve Mars'a iniş görevlerinde hazırlanmaları için kullanılabilecek rahatlatıcı bir istasyon olabilir. Bu iki uydu, uzay kaynaklarının keşfi için potansiyel hedeflerdir. Bu uydularda su buzları gibi kaynakları çıkarmak ve kullanmak, gelecekteki uzay keşif ve kolonizasyon projeleri için önemli olabilir. Phobos ve Deimos, Mars ve daha genel olarak Güneş sistemi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve insanlı görevler için önemli birer geçiş noktası oluşturmak için büyük bir potansiyele sahiptir. Gelecekte bu uyduların daha fazla keşfe ve keşif misyonlarına sahne olması beklenmektedir. Phobos ve Deimos gibi gök cisimleri, Güneş rüzgarı akışının etkilerine doğrudan maruz kalır. Güneş rüzgarı, Güneş'ten gelen yüklü parçacıklardan oluşan bir akıştır ve Güneş sistemi boyunca yayılır. Güneş rüzgarı, yüklü parçacıklardan oluştuğu için, bu parçacıkların çarpışmaları, Phobos ve Deimos'un yüzeylerine, enerji transferine neden olabilir. Bu durum, bu uyduların yüzeylerine enerji bombardımanına ve radyasyon maruziyetine yol açabilir. Hem Phobos hem de Deimos, atmosferleri olmayan gök cisimleridir. Dolayısıyla, güneş rüzgarı etkileri, yüzeylerinin doğrudan etkilenmesine neden olabilir. Yüklü parçacıklar, bu uyduların yüzeylerine çarparak atomlarını ve molekülleri etkileyebilir. Bu etkileşimler, yüzeydeki kimyasal reaksiyonlara yol açabilir. Güneş rüzgarının yüklü parçacıkları, Phobos ve Deimos'un yüzeylerine çarptığında, iyon bombardımanı meydana gelebilir. Bu iyon bombardımanı, yüzey malzemesinin parçacıklarının koparılması ve erozyona neden olabilir. Güneş rüzgarının yüklü parçacıkları, bu iki uydunun yüzeylerine çarptığında, elektriksel etkiler meydana gelebilir. Bu etkiler, elektrostatik yüklenme ve yüzeydeki elektriksel değişikliklere neden olabilir.
Güneş rüzgarının bu etkileri, Phobos ve Deimos'un jeolojik özelliklerini şekillendirebilir. Özellikle, bu uyduların yüzeylerindeki kraterler, çatlaklar ve diğer şekiller, güneş rüzgarının uzun süreli etkilerinin sonucu olabilir. Phobos ve Deimos gibi küçük gök cisimleri, güneş rüzgarının etkilerini yüzeylerinde daha kolay kaydedebilirler. Çünkü atmosferleri yoktur ve koruyucu bir manyetosferleri yoktur. Bu nedenle bu iki uydunun yüzeylerindeki güneş rüzgarı etkileri, gezegenler arası çevrelerin ve uzay hava durumunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Phobos ve Deimos'un gözlemi için kullanılabilecek çeşitli teleskoplar ve ekipmanlar bulunmaktadır. Bu uyduların Mars çevresinde dönmesi ve gözlemdeki zorluklar nedeniyle genellikle uzaktan algılama ve uzay sondaları kullanılarak incelenirler. Mars yörüngesindeki Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Express ve diğer yörünge uyduları, Phobos ve Deimos'u uzaktan incelemek ve görüntülemek için kullanılır. Bu yörünge uyduları, Mars'ın iki uydusunun yüzeylerini haritalamak, bileşimlerini incelemek ve jeolojik özelliklerini anlamak için kullanılır. Dünyadaki büyük teleskoplar, Phobos ve Deimos'un Mars çevresindeki yörüngelerini ve hareketlerini izlemek için kullanılabilir. Bu teleskoplar, bu iki uydunun gözlem sürelerini ve yörüngelerini analiz etmek için kullanılır. Radyo teleskoplar, Phobos ve Deimos'un çevresindeki radyo sinyallerini izlemek ve analiz etmek için kullanılabilir. Bu tür gözlemler, bu iki uydunun kütleçekim etkileri ve yörüngeleri hakkında bilgi sağlayabilir. Uzaktan algılama ekipmanları, uzay sondaları ve yörünge uyduları tarafından kullanılarak bu iki uydunun yüzeylerini incelemek için kullanılır. Bu ekipmanlar, görüntüleme, spektral analiz ve diğer bilimsel araştırmaları yapmak için kullanılır. Phobos ve Deimos, dünya üzerindeki amatör gözlemciler ve profesyonel astronomlar tarafından teleskopla gözlemlenebilecek kadar parlak ve büyük olmayan iki uydudur. Amatör astronomlar tarafından gözlemlenebilmesi için orta büyüklükte bir teleskop gerektirir. 100 milimetrelik bir çap diyafram veya daha büyük bir teleskopla bu iki uydunun gözlenmesi mümkün olabilir. Phobos ve Deimos, Mars'ın çevresinde döndükleri için Mars'ın konumuna bağlı olarak teleskopla gözlenebilirler. Bu nedenle Mars'ın gökyüzündeki konumuna ve gece gözlemine uygunluğuna dikkat etmek önemlidir. Mars'ın yüzeyine oldukça yakın oldukları için, gezegenin yüzeyini aydınlatan güneş ışığının bir yansıması olarak görünürler. Dolayısıyla, bu iki uydunun görünürlüğü, Mars'ın gece yüzeyinde olduğu zamanlarda daha iyi olur. Phobos ve Deimos, teleskopla gözlemlendiğinde küçük noktalar olarak görünürler. İdeal olarak, gözlemci, Mars'ı ve bu iki uydunun konumlarını belirlemek için bir teleskop ve uygun bir gözlem ekipmanı kullanır. Phobos ve Deimos'u incelemek için ve Mars sistemini daha iyi anlamak amacıyla bir dizi misyon ve çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların bazıları günümüzde devam etmektedir. Mars Odyssey, Mars yörüngesinde dolaşan bir başka NASA uzay aracıdır. O araç, Mars yüzeyi ve çevresindeki uyduları incelemek için kullanılır. Phobos ve Deimos gözlemleri de bu misyon kapsamında gerçekleştirilmiştir. Maven misyonu ise, Mars'ın atmosferini incelemek için tasarlanmış bir uzay aracıdır. Bu misyon, Phobos ve Deimos'un Mars'ın atmosferi üzerindeki etkilerini araştırmış ve güneş rüzgarının bu iki uydunun etrafındaki etkilerini incelemiştir. Bilim insanları ve NASA, gelecekteki Mars Sample Return misyonu için hazırlıklar yapmaktadır. Bu misyon, Mars yüzeyinden örnekler toplayarak Dünya'ya getirmeyi hedefler. Bu örnekler, Mars uyduları Phobos ve Deimos'un yüzeylerinden de toplanabilir. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.